Merhaba craft tutkunları. Yeni bir videoda daha sizlerle buluşmak gerçekten çok güzel. Bugünkü videoda sizlerle birlikte eski kıyafetlerimize yeni bir görünüm kazandıracağız. Kıyafetlerin üzerine nasıl nakış süsleme yapılır bunları göstereceğim. Bugün işleme yapacağım 4 farklı kıyafetim var. Bir tane gömlek, bir tane kot pantolon ve 2 tane de tişört işlemesi yapacağım. Öncelikle hangi kıyafetime nasıl bir nakış işlemesi yapmak istiyorsam onu çizerek başlıyorum. Daha önce kullandığım havayla silinebilen kalemleri kullanarak işlemelerimi ilk önce çiziyorum. Bu videoda kullandığım bütün nakış tekniklerini daha önce farklı bir videoda nasıl yapıldığını detaylı olarak sizlerle paylaşmıştık. Sağ üst köşedeki kartlara yine o videonun linkini bırakıyorum. İhtiyacınız olan noktada tekrar eski videoya dönerek hangi nakış tekniğinin nasıl yapıldığına detaylı olarak ulaşabilirsiniz. Evet, öncelikle gömleğin işlemesinden başlayabiliriz. Bunun işlemesi diğer kıyafetlere göre birazcık daha kolay olacak. O yüzden bundan başladım. Çünkü kumaşı koton ve nakış işlemesine uygun bir kumaş. İşlemeye başlamadan önce ben gömleği yine kastan geçirdim. Böylelikle işlemesi gergin olduğu için daha kolay olacak. İşlemek istediğim modeli daha önce üzerine çizmiştim biliyorsunuz. Bu çizgileri takip ederek işlememizi yapacağız. Bu modelde iki teknik kullanacağız. Bir tanesi çok kullandığımız geri dikiş tekniği. Kediyi geri dikiş tekniğini kullanarak çizeceğiz. Sonrasında da gözlerini oluşturmak için de Fransız düğümünü kullanacağız. Kasnağın yarattığı gerginlikten dolayı cep kısmını kasnak üzerindeyken işlemek biraz zor olabiliyor. İsterseniz siz bu noktada kasnaktan çıkartabilirsiniz. Ve kedimizi tamamladık. Bence kolay bir model. Siz de cepli gömlekleriniz veya tişörtlerinizde bu modeli uygulayabilirsiniz. Pantolonun arka cebine de bir çiçek buketi işlemeye karar verdim. Bunu önce de bahsettiğim gibi üzerine çizdim. Sonrasında da üzerinden işlemeye başladım. Pantolonu işlerken kasnak geçirmedim. Çünkü arka cebini işleyeceğim için kolay hareket edebilmek adına kasnakla bir gerginlik yaratmak istemedim. Zaten kumaş kalın olduğu için nakışı yaparken hiçbir şekilde kayma olmadı. Çiçek buketini işlerken de farklı nakış tekniklerini bir arada kullandım. Öncelikle dallarını geri dikiş tekniğini kullanarak işledim. Sonrasında çiçeklerini işlerken de Fransız düğümü, tembel papatya, saten dikişi ve basit teyel dikişini kullanarak işledim. Gördüğünüz gibi burada düz dikişi kullanarak mavi küçük çiçekler oluşturuyorum. Burada da tembel papatya tekniğini kullanarak küçük yapraklar yapıyorum. Ve yine tembel papatya tekniğini kullanarak iki tane papatya oluşturmak istedim. Burada da Fransız düğümünü kullanarak farklı renklerden oluşan bir çiçek yapmak istedim.
Rengarenk çiçeklerden oluşan buketimiz de hazır. Gördüğünüz gibi farklı nakış tekniklerini bir arada kullanarak böyle bir buket oluşturdum. 2 tane de penye tişört üzerinde işleme yaptım. Şimdi ilkini göstereceğim. Penye tişört işlerken birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Göreceğiniz üzere bende bir takım kaymalar oldu. Kaymaya çok müsait bir kumaş. İşlemesi bence gerçekten çok zor. Ben bu modeli yaparken saten dikiş tekniğini kullandım. Ama öncelikle kaymaları bir nebze daha azaltmak için harflerin etrafından geri dikiş tekniğini kullanarak öncelikle geçtim. Sonrasında bunun üzerinden saten dikişimi yaptım. Elastiki bir kumaş olduğu için üzerine çizdiğiniz çizgileri takip ederek işleme yapsanız da istediğiniz sonucu elde edemeyebiliyorsunuz bazen. Bir kere işlerken ipi çok sıkmamanız gerekiyor. Hafif gevşek bırakarak işlemeyi yapmanız lazım penye işlerken. Eğer ipi sıkarak ilerlerseniz bu nakışın ölçüsünü bozacaktır ve istediğiniz çizgilerde ilerlemeyecektir. O yüzden ipi gevşek bırakarak ilerlemenizi öneririm ki istediğiniz ölçülerde nakışı tamamlayabilin. İkinci penyemin üzerinde de bir takım delikler oluşmuştu. Ben bu delikleri kapatmak için üzerine nakış uyguladım. Sizin de eğer böyle başına bir kaza gelmiş ama atmaya kıyamadığınız kıyafetleriniz varsa üzerine nakış uygulaması yaparak onları tekrar kullanabilirsiniz. Penyede nakış işlerken ben iplerimi 3'e bölerek kullandım. Çünkü altı kat ip biraz kalın gelebiliyor ve bazen penyenin delinmesine sebep olabiliyor. Bu yüzden de dediğim gibi 3'e bölerek 2 kat ip olarak kullandım. Gördüğünüz gibi kıyafetimin üzerindeki delikler kapanacak şekilde üzerine bir çizim yaptım ve sonrasında da üzerinden nakışımı işlemeye başladım. Ve 4 tane kıyafetim de yeni görünümleriyle karşınızda. Bence penye dışındaki diğer kıyafetleri işlemek gerçekten kolay oldu ve sonucu da çok beğendim. Penyedeki görünüm de bence çok güzel ama sadece işlerken az önce gördüğünüz gibi bir takım sorunlar olabiliyor ve çok dikkatli olmak gerekiyor. Umarım sizin için de ilham verici bir video olmuştur. Eğer kıyafetlerinize böyle nakışta süslemeler yaparsanız mutlaka bizimle Instagram hesabımız üzerinden paylaşın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve hala abone olmadıysanız da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.